Merhabalar, Kolay ve Pratik Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik bir fincan tatlısı tarifiyle geldim. Dilerseniz nasıl yapmışım hemen buyurun tarifime geçelim. Tatlımızın yapımı için 500 gram kadayıfa ihtiyacımız var. Kadayıfı böyle taze şekilde aldım. Bu şekilde tel tel olacak şekilde ayırıyorum. Çok fazla da böyle yıpratmadan yani kırmadan iyi bir şekilde dikkatli bir şekilde elimle açıyorum. Bu şekilde hepsini açtıktan sonra bakın arkadaşlar çok böyle kırmadan dağıtmadan açtım hepsini. Eritmiş olduğum 125 gram tereyağını üzerine ilave ediyorum. Daha sonrasında bir çay bardağı sıvı yağ da üzerine gezdirdikten sonra tereyağı ve sıvı yağın kadayıfın her yerine geçmesini sağlıyorum. Bu aşama çok önemli. Yağ tamamen kadayıfın her yerine gelecek şekilde bu şekilde karıştırdım. Daha sonrasında elimde böyle küçük bir tane fincanım var. Fincanı aldım, içerisine böyle yarısına gelecek şekilde önce kadayıfla dolduruyorum ve elimle sıkıca bastırmayı ihmal etmiyorum. Ortasına ben ceviz kullanacağım. Bu şekilde çok fazla ufaltmamış olduğum cevizleri ortasına aldım, bir tatlı kaşığı kadar. Daha sonrasında üzerini tekrardan kadayıfla bu şekilde doldurup elimle sımsıkı bir şekilde bastırıyorum. Benim fincanım orta boy bir fincandı. İsterseniz çok daha büyük bir fincan veya daha küçük bir fincan da kullanabilirsiniz. Ama bu benim kullandığım gerçekten ideal bir fincan büyüklüğüydü. Bu şekilde elimle iyice bastırdıktan sonra fırın tepsimin içerisine alıyorum. Yuvarlak bir borcama 500 gram kadayıfla tam geldi. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi çıkardım ve gerçekten çok güzel bir şekilde çıktı. Mutlaka iyi bir şekilde bastırmanızı tavsiye ediyorum. Yoksa pişerken veya şerbeti dökerken üzerine o zaman dağılma olmasın diye iyice elinizde bu şekilde bastırın arkadaşlar. Gerçekten çok pratik bir tatlı tarifi. Hiçbir şekilde zamanınızı almıyor. Hazırlayın, atın fırına pişsin. Daha sonrasında şerbetle buluşturun. Muhteşem bir lezzeti var. Yiyen herkesten de gerçekten tam not alan bir tatlı tarifi. Arkadaşlar eğer videomu tam da bu kısma kadar izlediyseniz emeğe saygıdan bir like bırakmayı unutmayın lütfen. Değerli fikirleriniz benim için çok önemli. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Eğer kanalıma şimdiye kadar abone olmadan izliyorsanız direktmen bu videodan sonra ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bu şekilde fincan tatlılarımın hepsini hazırlayıp borcamın içerisine alıyorum. Hepsi aynı büyüklükte. Gerçekten görüntüsü muhteşem oluyor. Hepsini hazırladıktan sonra borcamın içerisine aldım. Şimdi tatlımızı artık fırına gönderelim. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında ağır ağır pişmesi gerekiyor arkadaşlar. Böyle yüksek ateşte tek seferde hızlı bir şekilde pişirmeyi. Tatlımız fırında pişerken ben de hemen bu arada şerbetini hazırlamaya geçiyorum. Tenceremin içerisine 3 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı da suyu alıyorum. Şöyle iyice bir karıştırdıktan sonra içerisine bir dilim limon ekleyip şerbet kaynamaya başladıktan sonra orta ateşte 20 dakika kadar kaynatıp ocaktan alıyorum. Bu tarifte şerbetin soğuk almasına gerek kalmıyor arkadaşlar. Tatlımızın sıcak, şerbetin de ılık olması gerekiyor. Gerçekten çıtır çıtır oluyor. Şimdi tatlım çok güzel bir şekilde kızardı. Böyle altında kontrol ettim. Borcamlarda genelde altı bazen geç pişebiliyor. O yüzden en alt tarafta pişirmiştim. Bu şekilde nar gibi kızardıktan sonra fırından aldım. Böyle bir 2-3 dakika kadar en az bekletmişimdir. İlk sıcağı çıksın diye arkadaşlar. İlk sıcağı çıktıktan sonra hemen şerbetle buluşturuyorum. Şerbetim de zaten ılık. Tatlı fırından çıkana kadar şerbetimiz birazcık kıvamı ılıyor. Daha sonrasında sıcak tatlıyla şerbeti buluşturuyoruz. Genelde bu tür tatlılarda tatlı sıcak, şerbette soğuk olması gerekiyor arkadaşlar. Ama bu fincan tatlısı tarifi için gerçekten şerbetin ılık olması gerekiyor. Yoksa istediğiniz kıvamı alamıyorsunuz. Tatlımız sıcak, fırından çıktıktan 2 dakika sonra hemen ılık şerbetle buluşturdum. Şimdi ben çok fazla zamanım olmadığı için sadece 2 saat bekletebildim ama bir gün öncesinden de hazırlayabilirsiniz veya 5-6 saat önceden hazırlayın. Şerbetin çok güzel bir şekilde çeksin. Hatta ertesi güne kaldığında gerçekten tatlının kıvamı çok daha güzel oluyor. Birkaç gün beklediğinde hiçbir şekilde bayatlama da olmuyor. İnanın biz 3-4 günde yani bayağı bir gitti bize.
Hiçbir şekilde tadında bir değişiklik olmadı. Hemen 2 saat beklettikten sonra üzerini birazcık Antep fıstığıyla süsledikten sonra bir tane şöyle alıyorum ve sizlere kıvamını göstereceğim. Gerçekten o kadar güzel görünüyor ki bu şekilde hem görüntüsüyle hem de kıvamıyla muhteşem bir fincan tatlısı oldu. Kadayıf severler gerçekten bu tatlıyı mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu şekilde hemen yakından da sizlere çekimlerimi yaptım. Sonucu sizlere göstermek için gerçekten sabırsızlanıyorum. Sizler çıtır çıtır tatlının sonucunu izlerken ben de artık videoma veda etmek istiyorum. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.